Bu arkadaşımızın üretmiş olduğu ürün havyemizin ucundaki korozyonel yapıyı ortadan kaldırıyor. Korozyonel yapıyı ortadan kaldırdığı gibi de oraya bir sıvama yapıyor. Neyi sıvıyor? Lehimi sıvıyor. Lehimi sıvadığı için de havyenin ucu sırlanmış oluyor. Güzel bir buluş. Yani çok hızlı satışı olacak, tükenecek bir ürün. Allah yolunu baktığını açık etsin. Her şeyden önce yerli ve milli bir malzeme. Her şeyden önce yerli ve milli bir malzeme olduğu için desteklerimiz sonsuz. Herkes alıp kullanması gereken bir malzeme kısacası. Şöyle ki benim tespit ettiğim bir şey var. Bizim normalde bu ürünü arkadaş yolladığı zaman teknik servislerinizde ne kullanacaksınız? Lehim önce. Arkadaşın size tarif ettiği ve önerdiği şekilde normal kullanmış olduğumuz alfa lehim, ince ölçülerde olan lehimimiz. Bu lehimin kalay oranı düşük olduğu için bu arkadaşımızın yollamış olduğu malzemede çok hızlı bir sıvanma sağlamaz. Onun için çok küçük bir püf noktası vereyim diye bir canlı yayın yapmak istedim. O da şu: normal eski elektronikçilerin kullanmış olduğu lehim vardır. Bu kalın lehimle beraber bu malzemeyi kullandığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaşın malzemesi çok ciddi anlamda iş yapar, iş görür. Yani dediğim gibi ben yaklaşık 8-9 yaşından beri bu işin içerisindeyiz. Baba mesleğimiz elektronik ama ben bu zamana kadar böyle bir malzeme görmedim, duymadım. Dediğim gibi Veller'in ve Ersan'ın yapmış olduğu, üretmiş olduğu bir takım malzemeler var. Ama bunlar kesinlikle ve kesinlikle bu havyelerin uçlarına aşındırıyor. Havyelerin uçları açıldığı zaman da ne oluyor? Otomatikman havyenin ucu bitiyor. Bittiğinde de adam ne yapıyor? Eğiliyor, zımparalıyor, bir şeyler yapıyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu malzeme havye ucunu temizledikten sonra uyguladığınız ince lehim kullanmayın. Kesinlikle kalın eski elektronikçilerin kullanmış olduğu lehimden kullanın. Ki lehimin kalay ve kurşun oranı yüksek olduğundan dolayı sıvanması daha da kolay olur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, her şeyden önce az önce de dediğim gibi bu milli bir ürün. Bu arkadaş benim babamın oğlu değil, tanımam, etmem. İlk defa sosyal medyadan Nihat amca vasıtasıyla gördüm. Nihat amca paylaşmış, Aslan Kaplan. Nihat amca da bizim baba dediğimiz adam. O paylaştıysa soralım dedik, sorduk nitekim de. Kapalı olan havye uçlarım vardı, kullanmadığım. Onları da uyguladım. Kesinlikle ve kesinlikle gerçekten muhteşem, alınması gereken bir ürün. Bir tane havye ucu şu anda 200-300 lira. Bunun fiyatı 50-60 TL bir şey. Bu da benim eklemiş olduğum tecrübelerle sabit bir püf noktası olmuş olsun. Kalın, kurşun ve kalay oranı yüksek olan lehim kullanın ki bu hareket içerisinde havye ucuna ciddi anlamda sıvanıyor ve kalıyor orada. Temizledim özellikle havyenin ucunu 4-5 defa. 4-5 defa temizlememe rağmen hala üzerinde lehim barındırıyor ve hala üzerinde parlaksı, gümüş oranı çok yüksek olan, görünümün kalay oranı çok yüksek olan bir görüntüde. Yani mat değil yani. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi şu bakın şu şekilde görüyor musunuz? Temizledim. Ya bu 7. veyahut da 8. 9. kez temizlemem yani. Birçok arkadaş canlı yayın yapmış bununla alakalı. Canlı yayında da tanıtmış. Ama hiçbirisi bu konuya değinmemiş. Benim söylemiş olduğum konuya. Kesinlikle ve kesinlikle ince lehim değil, kurşun ve kalay oranı yüksek olan kalın lehimden kullanın. Markası önemli değil. Yeter ki kurşun ve kalay oranı yüksek olan olsun. Ki bu bir işe yarasın yani. Bu hızlılığı orada aktife edebilsin. Normal lehimle olur mu? Olur. Normal lehimle de olur ama bu bir transfer meselesi.
Havyanın ucuna bu etken sıvıyla birleştiğinde sıvanması. Sıvandıktan sonra kendini orada bir sır yapıyor. Bu sır da kendini orada korumaya alıyor. Ve her zaman havyenin lehimin altındaki kalan kısmı ısı yukarıya transferi sağlıyor. Bu çok başarılı bir ürün. Yani ben dünya çapında görüştüğüm arkadaşlarım, dostlarım var. Birçok insan hani bu tip problemleri yaşıyor ki Türkiye'de daha da çok yaşanıyor. Tabii ki dünyada daha da çok yaşanıyor. Bakır uçların çıkmasının sebebinin, gereksiniminin doğmasının sebebinin kesinlikle yegane sebebi uçların körelmesidir, bozulmasıdır. Ama şu anda böyle bir ürün çıktığı için adam artık ürünü uzun soluklu kullanabilecek yani. Gerçekten takdire şayan bir şey. Normalde hiçbir şekilde sosyal platforma çıkmıyorum. Canlı yayınmış, şuymuş, buymuş uğraşmıyorum bu işlerle. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ama böyle takdir edilecek konular olduğu zaman da her türlü her platforma çıkarız. Desteğimizi veririz. Allah yolunu baktığını tekrar açık etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler.